Merhaba. Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu Leylandii servisiyle oluşturulmuş yeni bir çit ya da Leylandii servisiyle oluşturulmuş mevcut bir çit nasıl sulanmalı? Bugünkü videomuzun içeriği Leylandii servisiyle oluşturulmuş bir çitin haftalık su ihtiyacı ne kadardır? Ne sıklıkla sulanmalıdır? Sulama süresi ne kadar olmalıdır? Damlama sulama borusu nasıl döşenmeli? Ve son olarak da damlama sulama borusuyla sulama sistemi kurulmuş bir Leylandii servisi çitinin sulama süresi nasıl hesaplanır? Leylandii servisiyle oluşturulmuş yeni bir çitin kuruyarak ölmesinin temelde iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi sık sulama, ikincisi yetersiz sulama. Leylandii servisinin sık sulanması kök bölgesinin ıslak olmasına ve dolayısıyla kök çürüklüğüne neden olacağından Leylandii serviniz kuruyarak ölecektir. İkinci neden ise yetersiz sulanma. Leylandii servileri boylarına ve yaşlarına göre sulama sıklığı ve sulama sürelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin yeni oluşturulmuş bir çit haftada 3 ya da 4 kez mevsime bağlı olarak sulanmalıdır. Eğer siz yeni dikmiş olduğunuz bir Leylandii servisiyle oluşturduğunuz çiti haftada bir kez sularsanız yine aynı şekilde Leylandii servileriniz kuruyarak ölecektir. Peki Leylandii servisinin haftalık su ihtiyacı, sulama sıklığı ve sulama süresini etkileyen faktörler nelerdir? Bunlardan birincisi Leylandii servisinin boyu ve yaşı. 30 santimetre boyunda bir Leylandii servisinin su ihtiyacı ile 200 santimetre boyunda bir Leylandii servisinin su ihtiyacı, sulama sıklığı ve sulama süresi değişken olacaktır. Dolayısıyla Leylandii servisinin boyu ve yaşına göre haftalık su ihtiyacı, sulama sıklığı ve sulama süresini hesap etmemiz gerekiyor. Burada ikinci husus Leylandii servisinin dikiminin yapıldığı yerin toprak yapısı çok önemli. Örneğin kumlu bir toprak yapısına sahip bahçeyle organik madde miktarı çok yüksek, kirli bir topraktaki sulama sıklığı ve sulama süresi farklı olacaktır. Bildiğiniz gibi kumlu topraklar geçirgendir. Dolayısıyla suyu tutmazlar. Burada önemli olan sulama sıklığını artırmaktır. Haftalık su ihtiyacını bir defada değil, 3 defada ya da 4 defada vermek doğru olacaktır. Özellikle kirli topraklar su tuttuğu için eğer yeraltı su seviyeniz yüksek, bahçeniz böyle bir konumda bulunuyorsa burada da yine aynı şekilde fazla su tutacağından sulama sıklığını azaltmamız gerekiyor. Çünkü aşırı sulama burada kök çürüklüğüne neden olup Leylandii servislerinizin ölmesine neden olacaktır. Sulamaya etkileyen bir diğer faktör ise malçlama. Malçlama özellikle yeni oluşturmuş olduğumuz Leylandii servisi ile oluşturmuş olduğumuz bir çitin olmazsa olmazıdır. Mutlaka yeni dikimi yapılmış Leylandii servilerinin malçlanması gereklidir. Malçlama size yaz boyunca müthiş bir şekilde su tasarrufu sağlayacağı gibi özellikle sert bölgelerde kışın kök bölgesinin sıcak kalmasını sağlayarak daha sağlıklı bir kök gelişimi sağlayacaktır. Sulamayı etkileyen bir diğer faktör ise iklim faktörü. İklim faktörünün içerisinde pek çok husus var. Bunlardan ilki mevsimsel şartlar, yani ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Bu mevsimler boyunca mutlaka ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış
Yeni dikilen bir Leylandi servisi çitinin 4 mevsim boyunca sulanması gerekiyor. Neden mi? Leylandi servisi herdem yeşil bir bitki. Dolayısıyla öz su faaliyetleri devam ediyor. Kış boyunca da devam ettiği için özellikle toprağın don olduğu, soğuk bölgelerde toprağın don olduğu günler haricinde mutlaka normal şartlarda 4 mevsim boyunca Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğunuz çitin sulanması gereklidir. Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin su ihtiyacını etkileyen diğer bir faktör ise rüzgar. Özellikle şiddetli rüzgar alan bölgelere yapmış olduğumuz dikimlerde rüzgar toprağı kurutacağı için Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğunuz çitin su ihtiyacı artacaktır. Dolayısıyla sulama sıklığınız ve sulama süresi de değişecektir. Bir diğer husus havadaki nem. Bulunduğunuz bölge nemli bir bölgedeyse Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğunuz çitin su ihtiyacı daha az olacak. Eğer sıcaklığın yüksek olduğu kuru bölgelerde yaşıyorsanız sulama sıklığı ve sulama süresi de doğal olarak artacaktır. İklim faktörünün son değişkeni ise bahçenizin bulunduğu yerin arazi yapısı. Eğer bahçenizin bulunduğu yer eğimli bir arazi ise, örneğin Perilerin Bahçesi eğimli bir arazi üzerine kurulu. Kuzeye bakan bir yamaçta, tepenin yamacında 30 derece eğimli bir noktada bulunuyor. Dolayısıyla burada kuzey yamaç olduğu için daha az güneş alıyor. Daha az güneş aldığı için su ihtiyacı daha az olacaktır. Eğer aynı şekilde bir tepenin yamacında güneye bakan bir yamaçta bahçe oluşturduysanız su ihtiyacınız çok daha fazla olacaktır. Evet, burada Leylandi serisiyle oluşturulmuş bir çitimiz mevcut. Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan bu çitin dikim aralığı 80 cm ve çit yüksekliği 210 cm. Peki böyle bir oluşturulmuş çitin haftalık su ihtiyacı ne kadardır ve hangi sıklıkla sulanmalıdır ve ne kadar sulanmalıdır? Perilerin Bahçesi içerisinde 4 farklı noktada çit mevcut. Bu çitlerin bu görmüş olduğunuz üst kısımda toprak yapısı kirli bir toprak. pH'ı oldukça yüksek bir toprak. Dolayısıyla burada sulama haftada 2 kez, alt kısımlarda farklı üst noktada haftada 1 kez sulama yapıyorum. Peki Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan bu Leylandi servisiyle oluşturulmuş çite haftalık ne kadar su veriyorum? Hangi sıklıkla su veriyorum ve ne kadar su veriyorum? Bunun hesaplamasını az sonra hep birlikte yapacağız. Evet, öncelikle verilerimizi giriyoruz. Bunlar bizim Leylandi servilerimiz. Şu şekilde Leylandi servilerimiz. Leylandi serilerimizin çit oluştururken dikim aralığımız 80 santimetre. Çit dikim aralığımız 80 santimetre. Çit yüksekliğimiz ne kadar? 210 santimetre. Çit yüksekliğimiz 210 santimetre. Leylandi çitimizin dikim aralığı 80'er santimetre. Mevcut koşullarda hava sıcaklığımız
30 santigrat derecenin üzerinde ve bu leylandilerimiz 210 santimetre boyunda ve 30 santigrat derece üzerinde haftalık su ihtiyacı 24 litre. Biz bu girdilere göre bu haftalık su ihtiyacımızı kendinden delikli damlama sulama borusu ile ne kadar sürede vermeliyiz? Bunun hesabını yapacağız. Hemen bunların üstten görünüşünü çiziyorum buraya. Bunlar Leylandis serilerimiz. Üstten görünüşü. Şimdi bu şekilde 80'er santimetre aralıklarla dikimi yapılmış bu Leylandis serimize kendinden delikli damlama sulama borusu çekeceğiz. Her iki tarafına da bu tarafa ve bu tarafa çekeceğiz. Şu şekilde bir damlama hattı buraya çektik. Bir de damlama hattı buraya çektik. Bunlar kendinden delikli damlama borularımız. Bakın damlatıcı aralığı 40'ar santimetre. Şu şekilde işaretliyorum. Bakın her bir damlatıcı arası şurada 40 santimetre. Damlatıcı aralığımız. Dikim aralığımız ne kadardı? Burada yine 80 santimetreydi. Şimdi burada bir damlatıcımız, burada ve burada damlatıcılarımız var. Koyulaştırıyorum bu damlatıcıların olduğu noktaları. Buralarda devam ediyor. Biz burada bir Leyland'in ihtiyacı olan haftalık suyu ne kadar sürede vereceğiz onu hesap edeceğiz. Şimdi buradaki her bir damlatıcı saatte 4 litre su veriyor. Bir saatteki su miktarı 4 litre. 4 litre buradan bu Leylandis serimize verdik. 4 litre buradan verdik. Bakın buralarda 4'er litre. 4 litre verdi. 4 litre, 4 litre, 4 litre. Ancak bu 4 litrenin 2 litresi bu Leylandiye, 2 litresi bu Leylandiye olacak şekilde olacak. 2'şer litre. Dolayısıyla bu Leylandimiz için 4, 8, 10, 12, 14, 16. Toplamda bir saatte bir Leylandinin aldığı su miktarı ne kadarmış? Bu Leylandis serimizin aldığı su miktarı saatte 16 litre. Bizim su ihtiyacımız ne kadardı? Burada 24 litreydi. Bir saatte 16 litre su verirsek 24 litre su vermek için 1,5 saat kendinden delikli damlama sulama borusuyla 1,5 saat su verdiğimizde her bir Leylandi 24 litre su alacak. Demek ki sistemimizi 1,5 saat çalıştırdığımızda bu Leylandis servisiyle oluşturmuş olduğumuz çitin su ihtiyacını tamamen karşılamış olacağız. Buradaki 24 litre bir defada verilebileceği gibi haftalık su ihtiyacıdır bu Leylandis serisinin. Eğer toprağımız kirli bir topraksa ya da organik madde miktarı yüksek bir topraksa bir defada vermemiz doğrudur. Ancak toprağımız kumlu bir topraksa bu vereceğimiz 24 litreyi 2 defada vermemiz gerekiyor. Leylandis serisiyle oluşturulmuş bir çitin
kendinden delikli damlama sulama borusu nasıl döşenir? Bu konuya geçmeden önce sizlere damlama sulama boruları hakkında bilgi vermek istiyorum. Damlama sulama boruları, bu elimde görmüş olduğunuz deliksiz yuvarlak damlama boruları ve kendinden delikli damlama borular olmak üzere ikiye ayrılıyor. Eğer Leylandi servisiyle oluşturmuş olduğunuz çitte bu şekilde deliksiz damlama borusu kullanacaksanız bunların üzerine çit dikim aralığına uygun olarak belirli aralıklarla bu elinde görmüş olduğunuz aparatla şu şekilde delikler delip, bakın şu şekilde delik deldim. Bu kadif damlatıcıları bu delmiş olduğumuz noktaya kadif damlatıcıları yerleştiriyoruz. Evet, bu delmiş olduğumuz noktalara elimde görmüş olduğunuz kadif damlatıcıları yerleştiriyorum. Bu şekilde kadif damlatıcıyı yerleştirdim. Bunlar farklı renklerde kadif damlatıcılar. 4 litrelik, saatte 4 litre su veren, 8 litre, 16 litre su veren kadif damlatıcılar var. Siz sisteminize uygun kadif damlatıcıyı seçebilirsiniz. Burada eğer deliksiz damlama borusuyla sulama sisteminizi oluşturacaksanız size tavsiyem 16'lık deliksiz damlama borusu kullanmanız. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken husus şu: 16'lık damlama borusu kullanıyorsanız eğer, bunlar piyasada et kalınlığı 0,9 mm ve 1 mm olarak satılıyor. Eğer 0,9 mm olanını alırsanız maalesef damlama borusunu açarken 0,9 milimetrelikler açamıyorsunuz. Çok büyük zahmet oluyor ve kırılıyor borular ve uzun ömürlü değil. O yüzden mutlaka dikkat edeceğiniz nokta, et kalınlığı 1 milimetre olanı almalısınız. Aynı şekilde bu deliksiz damlama borusu 20 milimetre çapında. Bunlar yine farklı et kalınlığında satılıyor. Bunlara da kadif damlatıcı takabilirsiniz. Elimde görmüş olduğunuz aparatla delik delip bu kadif damlatıcılara yerleştiriyorsunuz. Deliksiz damlama boruları bu şekilde. Şimdi delikli damlama borularına geldim. Burada yine aynı şeyi tekrar edeceğim. 16 milimetre çapında olan bu delikli damlama boruları mutlaka 1 milimetre et kalınlığında olan alıyorsunuz. 0,9 milimetre et kalınlığındaki damlama sulama borusu maalesef uzun ömürlü olmuyor. Çekerken kırılmalar oluyor. Çok büyük sıkıntı yaşarsınız. O yüzden 0,9 milimetre et kalınlığında olanı kesinlikle almıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz 16 milimetre çapında, bakın bu delik aralıkları kendinden damlatıcılı bu. Bu kendinden damlatıcılığı olan damlama borusunun her bir delik arası bunda 40 santimetre. Üzerinde zaten yazar delik aralığı. Bunlar piyasada 20 santimetre delik aralığından 100 santimetre delik aralığına kadar mevcut. Bu damlatıcılar saatte 2 litre ve saatte 4 litre size su verir. Az önce de ifade ettiğim gibi dikim aralığına göre damlama, sulama borusu seçmelisiniz. Benim tavsiyem kesinlikle delikli olanı kullanın. Deliksiz tek tek kadif damlatıcıları delik delip yerleştirmeniz gerekiyor. Çok büyük işçilik çıkarıyor size. O yüzden kendinden delikli damlama borusu kullanın. Burada
Önemli olan çit dikim aralığı. Benim bahçemde ben çit dikim aralığını Leylandi serilerinde 80 santimetre olarak kullandım. 80 santimetrelik bir çit dikim aralığı için kendinden delikli damlama borusu 40 santimetre aralıklı damlama borusu seçtim. 80 santimetrede 40 santimetre uygun bir kendinden delikli damlama borusu. Eğer çit dikim aralığınız 80 santimetre ise 40 santimetre kendinden delikli bir damlama borusu kullanabilirsiniz. Bu hattı dikmiş olduğunuz Leylandi serilerinin her iki tarafına da döşüyorsunuz. Sağlı sollu her iki tarafına da bu kendinden delikli damlama borusunu döşeyerek sulama sisteminizi rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Evet, son olarak Leylandi serisiyle oluşturmuş olduğunuz çitlerde haftalık su ihtiyacı ne kadar, hangi sıklıkla sulanmalı ve ne kadar sulanmalı? Bunların hepsinin cevabı ayrıntılı olarak Leylandi serisinin boyuna göre haftalık su ihtiyacı, hangi sıklıkla sulanmalı ve ne kadar sulanmalı? Bunların ortalama hesaplamasını yaptım. Bunları açıklamalar kısmından bakıp kendi bahçenizde uygulayabilirsiniz. Bu videoda anlatmış olduğum sulamayı etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak bu vermiş olduğum ortalama haftalık su ihtiyacı az da olabilir, daha fazla da olabilir. Bunun kontrolünü siz toprak nemini kontrol ederek tespit edeceksiniz. Bu vermiş olduğum su miktarları ortalama su miktarıdır. Siz toprağın yaklaşık 15-20 santimetrelik bir kısmındaki nemi kontrol ederek herhangi bir çubukla veyahut da küçük bir kürekle kontrol ederek toprağınızın nemli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Buna göre bu çizelgede vermiş olduğum su miktarlarını rahatlıkla uygulayabilirsiniz.